Gece yatmadan önce içtiğiniz o bir kaşık elma sirkesinin vücudunuzda tam olarak ne yaptığını hiç düşündünüz mü? Belki de duydunuz, uykuda kilo verdirir, kan şekerini sihirli bir şekilde dengeler, hatta sindiriminizi roketler. Ama durun bir dakika, bunlar gerçek mi yoksa sadece internette dolaşan bir başka şehir efsanesi mi? Hazır olun. Çünkü bu videoda elma sirkesi perdesini aralıyoruz ve sizi şaşkına çevirecek bilimsel gerçekleri ortaya koyuyoruz. Sindiriminizden yağ yakımınıza, kan şekerinizden bağırsaklarınızdaki o minik kahramanlara kadar her şeyi nasıl etkilediğini ve en önemlisi hayallerinizdeki sonuçlara ulaşmak için onu ne zaman içmeniz gerektiğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Kimileri diyor ki uykunuzda kilo vermenize yardımcı olur. Kimileri ise kan şekerini dengeler, sindirimi iyileştirir, hatta bağırsak sağlığınızı bir gecede güçlendirir. Peki, gerçekten bunların ne kadarı doğru? Yoksa karşımızda yine bir internet efsanesi mi var? Şimdi dürüstçe konuşacağız ve gerçekleri birlikte öğreneceğiz. Elma sirkesi nedir? Kısaca hatırlayalım. Elma sirkesi ezilmiş elmaların fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke türüdür. Bu fermentasyon sırasında elmanın doğal şekeri önce alkole, sonra da elma sirkesinin sağlık faydalarından sorumlu olan asetik asayla dönüşür. Asetik asit sirkeye o karakteristik ekşi tadı ve keskin kokusunu veriyor. Ama asıl önemli tarafı sindirimi, kan şekeri kontrolünü ve yağ metabolizmasını desteklemesi. Elma sirkesi pH olarak mide asidinden daha hafif bir asittir. Yani doğrudan yiyecekleri sindirmez ama doğru şekilde alındığında mide asidi üretimini uyarır ve böylece sindirimin daha verimli olmasına yardımcı olur. Şimdi elma sirkesinin vücudumuzda neler yaptığına bakalım. Elma sirkesinin en iyi bilinen etkilerinden biri sindirimi iyileştirme yeteneğidir. Özellikle yemekten önce içtiğinizde midenizde asit üretimini artırır. Bu da yediklerimizin daha iyi sindirilmesini ve besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Mide asidi proteinlerin parçalanmasına ve besinlerin ince bağırsakta daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Ayrıca mide asidi sindirimi başlatan enzimlerin aktifleşmesini sağlar. Yani elma sirkesi sindirim sisteminizin orkestra şefi gibi davranır ve her şeyi uyum içinde çalıştırır. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Genellikle şişkinlik, gaz ya da mide yanması gibi şikayetlerin çok fazla asitten kaynaklandığı düşünülür. Oysa çoğu zaman asit azlığından kaynaklanır. Yeterli asit olmadığında yiyecekler midede uzun süre kalır, fermente olmaya başlar ve bu da şişkinlik ile gaz yapar. Elma sirkesi özellikle mide asidi düşük olanlar için yemeklerden önce kullanıldığında bu sorunları azaltabilir. Bir başka ilginç etki ise elma sirkesinin reflüyü önlemedeki rolüdür. Evet, yanlış duymadınız. Reflü her zaman fazla asitten kaynaklanmaz. Bazen asit azlığı nedeniyle sindirilemeyen yiyecekler yemek borusuna geri kaçar ve yanma hissi oluşturur. Elma sirkesi mideyi doğru asit seviyesine getirerek bu tür rahatsızlıkları azaltabilir. Tabi burada bir uyarı yapmak zorundayım. Eğer mide ülseri, gastrit gibi ciddi mide rahatsızlıklarınız varsa elma sirkesini kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Sindirimden sonra elma sirkesinin kan şekeri üzerindeki etkisine geçelim. Elma sirkesi özellikle karbonhidrat ağırlıklı bir yemekle birlikte ya da yemekten önce içildiğinde mideden yiyeceklerin bağırsaklara geçişini yavaşlatır. Bu sayede kan şekerinin bir anda yükselmesini engeller. Yani şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlar ve ani yükselme düşüşlerin önüne geçer. Özellikle tip 2 diyabeti olanlar veya insülin direnci yaşayanlar için bu çok değerli bir özellik. Hatta bazı araştırmalar elma sirkesinin insülin hassasiyetini %30'un üzerinde artırabileceğini gösteriyor. Bu da vücudun şekeri daha verimli kullanmasını sağlıyor. Enerji demişken elma sirkesinin yağ yakımını da desteklediğini söylemeliyim. Bunu vücudumuzda enerji anahtarı gibi çalışan bir enzimi uyararak yapıyor. Bu enzim vücudun enerjiye ihtiyacı olduğunda yağ depolarının kullanılmasını sağlıyor. Yani elma sirkesi yağların yakılmasına yardımcı oluyor. Tabii ki bu etkiyi görmek için sadece elma sirkesi içmek yetmez. Sağlıklı beslenme ve hareketle desteklendiğinde daha etkili sonuçlar alırsınız.
Elma sirkesi iştahı da etkileyebiliyor, bazı hormonların salgılanmasını artırarak tokluk hissini uzatabiliyor. Yani gün içinde daha az acıkmak ve gereksiz atıştırmalardan kaçınmak isteyenler için güzel bir destek olabilir. Özellikle porsiyon kontrolü yapmakta zorlananlar elma sirkesinin bu etkisinden faydalanabilir. Şimdi bağırsak sağlığına gelelim. Bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakteriler sindirimden bağışıklığa, hatta ruh halimize kadar birçok konuda rol oynuyor. Elma sirkesi içindeki asetik asit bu faydalı bakteriler için adeta bir besin kaynağıdır. Yani elma sirkesi iyi bakterilerin çoğalmasını desteklerken zararlı bakterilerin büyümesini baskılayabiliyor. Özellikle ana dediğimiz şişenin dibinde bulanık şekilde görülen doğal tortusu olan elma sirkeleri enzim ve probiyotik açısından daha zengin. Bu da bağırsak sağlığınız için ekstra bir avantaj sağlar. Sağlıklı bir bağırsak sadece şişkinlikten kurtulmak değil, genel olarak daha enerjik ve iyi hissetmek için de çok önemli. Şimdi herkesin merak ettiği asıl soruya gelelim. Elma sirkesini ne zaman içmeli? Sabah aç karnına, yemeklerden önce ya da yatmadan önce. Aralarında nasıl bir fark olabilir? Sabah aç karnına içmek sindirim sisteminizi güne hazırlamanıza yardımcı olur. Mide asidini uyarır, bağırsakları çalıştırır ve gece boyunca biriken sindirilmemiş artıkların temizlenmesine destek olur. Özellikle aralıklı oruç yapanlar ya da sabahları şişkinlikle uyananlar için bu alışkanlık faydalı olabilir. Sabahları bir su bardağına bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip içebilirsiniz. Yemeklerden önce, özellikle de karbonhidratlı bir öğünden önce içmek ise sindirim ve kan şekeri kontrolü açısından çok faydalı. Yine bir su bardağına bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip yemekten 15 ila 30 dakika önce içebilirsiniz. Eğer büyük bir öğün yiyecekseniz miktarı 2 yemek kaşığına çıkarabilirsiniz. Ama su miktarını da artırmayı unutmayın. Gelelim yatmadan önce elma sirkesi içmeye. Yatmadan önce elma sirkesi içmenin en büyük avantajı sabah kan şekeri seviyelerini daha dengeli tutmaya yardımcı olmasıdır. Özellikle sabahları açlık kan şekeri yüksek olanlar için bu önemli bir destek olabilir. Bunun için bir çay bardağı suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyip yatmadan 1 ila 2 saat önce içmeniz yeterli olur. Çok yakın bir zamanda içmek bazı kişilerde mide ekşimesi yapabilir. Bu yüzden biraz erken içmek daha iyi olur. Ayrıca gece elma sirkesi içtikten sonra ağzınızı sade suyla çalkalamayı unutmayın. Diş minesini korumak için de dişlerinizi hemen fırçalamak yerine yarım saat bekleyin. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Elma sirkesi kullanımı çocuklar, hamileler ve yaşlılar için biraz daha hassas bir konu. Çocukların sindirim sistemi daha hassas olduğu için elma sirkesini doğrudan vermemek, kullanacaksanız da bol suyla seyreltip çok az miktarda vermek önemli. Hamile kadınlar ise özellikle pastörize edilmemiş çiğ elma sirkesinden kaçınmalı. Ayrıca hamilelikte mide hassasiyeti ve reflü şikayetleri artabileceği için elma sirkesi kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekir. Yaşlılarda ise böbrek ve mide fonksiyonları daha hassas olabileceğinden yine ölçülü ve dikkatli kullanmakta fayda var. Bir diğer önemli konu ise elma sirkesinin bazı ilaçlar ve besinlerle etkileşime girebileceği. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar, diyabet ilaçları ve kalp ilaçları kullananlar için dikkatli olmak gerekiyor. Elma sirkesi potasyum seviyesini düşürebilir ve bu da kaslarda zayıflık, yorgunluk, hatta kalp ritminde bozulmaya neden olabilir. Ayrıca antibiyotiklerle birlikte kullanmak böbrekleri zorlayabilir. Eğer düzenli ilaç kullanıyorsanız veya sağlık sorununuz varsa elma sirkesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Şimdi elma sirkesinin tadı konusunda birbirimize dürüst olalım. Pek çoğumuz için elma sirkesi içmek pek keyifli bir deneyim değil. Yüzünüzü buruşturuyorsanız yalnız değilsiniz. Ama birkaç küçük hileyle tadını daha içilebilir hale getirebilirsiniz. Mesela suya biraz limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon ekşiliği dengeler ve içeceğe ferah bir tat katar. Birkaç damla doğal tatlandırıcı ya da çok az bal eklemek de tadı yumuşatır. Düz su yerine maden suyu kullanmak içeceği daha eğlenceli ve ferahlatıcı yapar. Buz eklemek de sirkenin keskinliğini azaltır. Yani
damak tadınıza uygun bir tarif bulana kadar denemeler yapabilirsiniz. Gelelim güvenli kullanıma. Günde 1 ila 3 yemek kaşığını geçmemek, elma sirkesinin faydalarını görmek için yeterlidir. Fazlası mideyi ve dişleri tahriş edebilir, potasyum dengesini bozabilir. Elma sirkesini her zaman iyice seyreltin ve pipetle içmeye özen gösterin. İçtikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın ve hemen dişlerinizi fırçalamayın. Elma sirkesini akıllıca ve ölçülü kullandığınızda sağlık yolculuğunuzda güçlü bir yardımcı olabilir. Son olarak elma sirkesinin faydaları gerçek ama zamanlama ve ölçü çok önemli. Sabah aç karnına, yemeklerden önce veya yatmadan önce sizin ihtiyacınıza göre en uygun zamanı seçebilirsiniz. Herkesin vücudu farklı, o yüzden küçük miktarlarla başlayıp vücudunuzun tepkisini gözlemleyin. Ve unutmayın, elma sirkesi bir mucize değil ama doğru kullanıldığında sağlığınıza katkı sağlayabilecek doğal bir destek. Peki, siz elma sirkesinin hangi faydasıyla daha çok ilgileniyorsunuz? Sindirim mi, yağ yakımı mı yoksa kan şekeri kontrolü mü? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ve keyifle kalın. Görüşmek üzere.